Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir The Lord of the Rings Rise to War videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Dünkü videomuzda evillere karşı bir metadan, evillere karşı bir kombinasyondan bahsettik. Dedim ki yarınki videomda da bunu deneyeceğim ve sizlerle paylaşacağım dedim. Ve tabii ki de bolca denedim. Yani güçsüz rakiple denedim, güçlü rakiple denedim, dengeli rakiple denedim, arkadaşlarımla denedim. Şimdi raporları sizlerle analiz yapacağım, değerlendireceğim. Benim fikrim kesinlikle ve kesinlikle Gil-galad devri kapanmıştır arkadaşlar. İyi taraf oynuyorsanız sakın ha sakın Gil-galad'ı kafaya asla koymayın. Yani şöyle bir düşüncem var. RP'de bile bence denge değişebilir. Mesela nasıl? Bu meta üzerinden oynanabilirse ve insanlar bu meta üzerinden ilerlerse, saygılarını düzenleyebilirse bir denge söz konusu olabilir. Tabi bunu herkes Gil-galad, Isildur üzerinden yatırım yaptığı için düzeltmek kolay olmayacak. Yani herkes mesela Kral Aragorn'u, saygı ona, özel itemini aldı mı bilmiyoruz. Ama bence benim fikrim şu anki pozisyon, şu anki combo daha iyi arkadaşlar. Gerçekten hepsini değerlendirmek lazım. Şimdi mesela diyeceksiniz ki neyi denedin de gördün. Şimdi söyleyeceğim ben size. Önce şunu bir aşağıya çekelim. Biraz ordu basalım. Çünkü sabahtan beri savaşıyorum. Ve ordu gerçekten yetişmiyor. Hala yetişmiyor. Bütün engelleri de satın aldım bu arada. Şimdi şunlardan biraz alalım. Sonra da buradan şey alalım. Bunlara da parça alalım. Şimdi arkadaşlar o oraya gide dursun. Ben de size raporlarımı aşağıdan yukarıya doğru göstereyim. Denediğimden beri zaten hepsini onunla denedim. Nerede başlamışım denemeye? Şurada başlamışım denemeye. Şimdi mesela buradaki kombinasyonda hemen oduncuları basmadım. Önce elf T4'lerle yani mevcut kışlamı kullandım. Yani sadece Kral Aragorn'la Gil-galad'ı değiştirdim. Şu anda saygı 4 Aragorn'la oynuyorum mecburen. Sadece insan kralı skill'i için. Mesela burada 25k can basmış. Güzel can basmış. Güzel direnmiş. Akabinde de rakip T4 üstünlüğü olmasına rağmen aynı T4 dengesi de bizde de var. Yani ordu dizilimi olarak aynıyız neredeyse. Sadece şu an rakipte Sauron yok. Witch King'le oynamış. O da zaten etki çıkartamamış. Etki çıkartamayınca da Gimli'yi rahat bırakınca görmüş olduğunuz gibi Gimli'nin vermiş olduğu hasar 150k'nın altına düşmüyor. Yani düşünün bir etki bir komutanı bu kadar fazla etkileyebiliyor yani. Benim fikrim tabii ki de. Bu adam balina. Gırtlağına kadar dolu. Deminki savaştığım normal düzeyde bir adamdaydı. Yani bu bizim vuruştuğumuz bir adam. Buna karşı eşit olmadığım için belki item konusunda ve saygı konusunda yüksek olsaydım daha da farklı olabilirdi ama burada ister istemez bu sorunu yaşamışız. Şöyle devam edelim. Burada koca olanları kullanmışım ama bu rakip çok zayıf. Yani itemlerini gösterebilirim. Tamamen mor. Yani sadece bir gölgede var. O da yani yetersiz. Ama gene de şairler güzel hasar çıkartmış. Gene mevcut birimle devam ettim yani bozmamak için. İşte koca olanları koydum. O da güzel hasar koymuş Gandalf'ta. Onun da üretimi çok hızlı olmuyor ne yazık ki. Şu an ben diğer kombinasyonu kullanıyorum. Aha da bu şekilde oynuyorum. Bunun üretimindeyim. En azından asker yetiştirmem daha da kolay oluyor. Bir bakıma kule muhafızı üretimi de basit. Oduncu üretimi de basit. Hem çünkü sunucuda çok fazla düşman olduğu için sürekli ordu yetiştirmek de kolay değil. Tamam belki T4 birim koysam Atakırlara işte Gandalf'a koca olan koysam debuff silse benim için daha iyi olur ama yetişmiyor. Gerçekten yetişmiyor. O yüzden bu manada bu şekilde bu ordu kombinasyonundan çalışabiliyorum. Şimdi mesela en azından hiçbir şekilde Gimli'yi rahatsız etmemiş. Bütün sersemletmeyi Gandalf yemiş. Ona rağmen gene 30k hasar çıkartmış. Bence gayet iyi yani. Şu önemsiz yol komutanı. Bu da sabah çarpıştığımız biri. Ama mor itemli. Ki dünkü VS'ye göre gene bu düzende bir mor sarı itemli biriyle VS atmıştım Gil-galad'la. Neredeyse eşit sayılırdı. Ama gene arayı açıyor. Kuğular vardı kullandım. Basmıyorum şu anda. Gerek yok dediğim gibi.
Çünkü bu sunucuda T4 şu anda yetiştirmek çok zor. Üretimimiz tamam güzel artı 60K ama yetiştirmek kolay olmuyor. Gerçekten. Bak burada bir nebze bir tık yukarıdan da savaşmışım. Sadece ölümsüzlüğünde mor item var. Ama diğer Saruman'ı, Sauron'u ve gölgesi güzel bence. Bizi de güzel çatlatmış. Çok da fazla etki yemişim. Ama fena değil. Şurada yarım yarım çakmışız. Şurada arkadaşım zaten. Beraber vs attık. Onun da hesabı güzel. Burada bir ölümsüzü var. Bir Zenit Sauron'u var. Saruman 5'i var. Bir de Lord'su var. Saygı 12. İlk VS'de gene Atakırlar güzel hasar çıkartmış. Anonimler fazla düşmemiş. Ama ikinci VS attığımızda elfleri koymadım. Oduncuları koydum. Ama anonimleri de fazla alınca ister istemez parçalanmışız ki gene hemen hemen hepsinin üstüne Gandalf almış. Olsun bu da bir nebze iyi bir şey yani. Şimdi tekrardan deneyeceğiz. Vegaret diye biri geliyor. Yürütmemek lazım. Bir vur çek yapalım. En azından şu anda Angmar cephesini bir nebze olsun bastırabilmiş durumdayız. Ölümsüz nasıl can basıyorsa adamın %50'sini anca alabildim. Bak ben de can basmışım 23K. O da 21K basmış ama gene de direnç üzerinde çünkü hasarı Saruman vermiş. Etki olarak baktığımızda 13 tane etki yemişim. Doldurmuşlar, boşaltmışlar ya. İçimizden geçmişler. Hasar olarak fena değil. Karşı taraf şöyle baktığımız zaman Saygı 15 Lord'su var. Saygı 10 Saruman'ı var. 14 Sauron'u var. Vallahi güzel bir hesap benim için. Şöyle baktığımız zaman %50'ye yakın gene de vurabilmişim yani. Fena değil. Şey olmuş muyuz? Sayaça düşmüşüz. Tüh. Ordu gelmiş mi? Ordu da gelmek üzere. Sen burada kal. 2 dakikaya geliyor ordu. Şu ölenleri bir diriltelim hemen. Mevcut kışlamızı bir görek. 3K elf var. Bir doldurumluk muhafız var. 2 doldurumluk oduncu var. 2 doldurumluk var. O zaman şöyle yapacağız. Sınırlı sayıda basacağız. 2K bundan basacağız. Kalanı da buradan odundan biraz takviye çekebiliriz. Şöyle yaparsak. Bir doldurumluk çıkartabiliyoruz. Bu da bir şey. Zaten 200 de buradan gelecek. Elf. Bir tane de bir kışı da oraya gidiyor. İyi iyi. Buraya bunu almaya gönderecektik. Artık bunun da bir önemi kalmadı. Bu da kalesine dönebilir. Bunun içindekileri de çevireceğim. Onlar dolduğu zaman onları da hemen şeye çeviririm. Kule muhafızlarına çeviririm. Şimdi bunun 7 dakikası var. Biz başka raporlara da bir bakalım. Run cephesine. Mesela bizim Zeus'un kombinasyonu da güzel. Bak ne dedim deminki kombinasyonda. Adam daha dolu mesela. Buna direkt vurmuş. 5K canıyla diğerine atlamış. Burada da Sauron yok ama gene dolu bir ekip. Ama etki yememiş. Anonim yememiş. O yemez olur mu lan? Kirun içinden geçmiş. Kaç K can basmış? Aragorn'u 19K basmış. Burada da 27K basmış. Vallahi güzel. Burada da var Tolkien ekibinden biri. Bak mesela bu da Gilgalad koymuş ama yine kafada Kral Aragorn'u var. Güzel bak harp çekmiş defansif olarak. Aslında benim de itemleri
değiştirsem fena olmaz ama en azından buna hesaplaşmayı versem, ordu defansı yapsam, full defansa geçsem fena olmaz. Yani bütün birimler gerçi defans veriyor. Sadece silah vermiyor. Burada da hesaplaşmayı versen, birim defansına çeksen, bu da birim hata 10 veriyor. Bir nebze az. Şunu değiştirebiliriz ama. Yani en azından bunu etsem alt özellik. Zırhta ne koyabiliriz? Birim defans. Aynısından var mı? Yok herhalde. Aynısından yok. İtem çok da. Arplara geri dönsem ama savaş arası var. Lang kullansak, birim defansı buradan alsak. Yani ikisini versem, buraya Lang versem, buraya da batık adam miğferi versem. Aksesuarda kalın defansta ne var acaba? Bu işimize gelmez. Bu da işimize gelmez. Şuna dönebiliriz ama. En azından. Alınan hasarı %1 düşürüyor. Diğeri neredeydi bunun? Kendi içinde. O zaman kaç çekiş lazım? 1 bu kırılacak. 2 bu kırılacak. 3 bu kırılacak. 3. Bu kırılacak. 4. Bu kırılacak. 5. Ha bunda da var gerçi. Yine de kırılacak. 5. Çok çekiş lazım. Harat kaskı da verebiliriz ama komuta da lazım işte. Komuta da çıkmak istiyorum en azından. Buna bir de komuta yüklensek fena olmaz. 3'te bıraksam kaç tane basabilirim? 3'te bıraktığım zaman 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 bassam, bunu da ona bassam aynen. Bakalım, bir sezon düzenlemesi yapacağız duruma göre. Ordular geldi. Tam dolduruyor mu acaba? Dolduruyor olması lazım. Yani güzel olabilir. Bayağı bir çekiş biriktirebilirsem sezon sonuna kadar, şimdi tabii kırmadan sezon sonuna kadar biriktirip basabiliriz. Şöyle bir 8-10 tane çekiş biriktirip olmaz mı? Olur. Bunların içinde bir işimiz var mı? Bununla işimiz yok. Bununla da bir işi yok. Burayla da bir işimiz yok. Silahla da bir işimiz yok. Gandalf'ın silahlarıyla bir işimiz yok. Toplam bize kaç çekiş lazım? Bunun 4'ü de kırılacak. Ondan sonra bir de burada değil. Bir de bunu kıracağız. 5. 4, 5. Bir de o var 6. 6 çekiş lazım. Doğru mu? 6 çekiş lazım. 1 buradan alacağız. 2, 3 tane buradan alacağım. 2 de sezon sonunda alacağım. 5. Bir de şimdi sezondayız. Sezonun 20. günü desen, yarından sonra 7, 14, 21, 28, 35. Her haftada bir tane alsam 5 daha 10 çekişli o yapar. Bütün çekişleri biriktireceğiz. Sezonun sonunda çat 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 kırıp birikmiş itemlerle de bir düzenleme yapabiliriz. En azından o zamana kadar. Kombinasyonumuz da böyle gider ya bence. Ama
En azından niye böyle gider? En azından RP'de rakip Evil olursa veya Good Side olursa aynı itemleri şeye de veririz. Ne onun adı? Gilgalad'a da veririz. Veya Isildur'a da veririz. Yani Isildur'u defansa koyarız. Aynı kombinasyonu Isildur da kullanır. Geçiyor Lang. Lang'ların hepsini onları da şey kullanıyor. Gilgalad kullanıyor. Sorun olacağını zannetmiyorum. Adamın itemleri güzel. Buna biri vursaydı iyi olurdu ya. Üf. Şu an Agmar'da bir aktiflik var. Bu da iyiymiş ha. Lord'u da güzel. Yani burayı vermememiz lazım aslında. Burayı verirsek burada kopar bu sefer. Buraya gelecekler. Bu da bizim işi bozar yani. Doğru söylüyor. Adama ihtiyacımız var da adam şu anda yok. Yeteri kadar. Alirona gidiyor. Buradakiler ne kadar sağlam acaba? Coco Pop var. Safa'yı bilmiyorum. Bundan vuruştuk, bu iyi. Şuna bir tane atarım ya. Atar mıyız? Atarız anasını satayım. En azından o doğruya vurur. Fin. Patlamasa da saya çarpar diyecektim de. Dokunamadı bile. Böyle olabilir. Şu anda işimizi görüyor da. En azından komutayı biraz daha yükseltiriz. Hem de bayağı yükseltiriz. Lang'ın diğerleri neredeydi? Bakalım hele hepsi içinde mi? Bir ara ben topladıydım hepsini aynı yere. Aynen. 1, 2, 3. Burada 3 Lang var. Doğru, burada yok. Aynen, burada da yok. Ayarlamışım ben onların olur olmaz diye. Yarın bir gün kırarsam bir de uğraşmayayım diye. İtemleri de aynı yere koymak lazım. Kırdığımız zaman bir ton yani sonra ara ara bulasın yani. Zor oluyor. Kaç tane silah var fazladan? Bir tane var. Bir bassam, iki bassam. İyi, 4 yıldız yapabiliyorum yani. 2 tanesini basabilirsem. Doğru mu? 100, 110, 125 falan yapıyor. Aynı hesaba geliyor. Sayılır.
Abi orada da yani bizim karşılık verebileceğimiz birileri değil ki. Biri Ali Ronan, o da iyi. Bu arada hani buraya Void gelmeyecekti. Yani sadece Null buradaydı. Göğe sözde. Neymiş lan mesela? Aha. Bak bu çocuğun kombinasyonu güzel mesela. Kafada beyaz gri Gandalf var. Gene insan birim oynuyor. Aragon'da da 630 komuta var. Bence iyi. Neyse biz VS'mize bakalım. Bakalım bizim elimizde verecekler mi? Patlayacağız mı? Döne yemen ki kırmasınlar. Yani bakalım rakipte ne varmış. Burada bir Witch King 10 var. Sauron 8 var. Gölge 11 var. Saruman 2 ya. Saruman 2 60k hasar veriyor abi ya. Gerçekten yani. Bakacağız bakalım yani. Adam gene T2 birimle oynamasına rağmen bir nebze iyi. Neredeyse iyi aslında da. Bu arada şeyden de takip edebilirsiniz. Oyunun kendi forum sitesinden. Arkadaşlar. Orada da varız yani. Uzun zamandır bir şeyler paylaşmıyordum. En son ne durumda bilmiyorum. Şöyle bir bakayım hele. 32 tane takipçi vardı. Birkaç tane atalım ya. Şöyle new meta gibi bir şey yazak da insanların biraz ilgisini çeksin. Şöyle biraz da üst hasar gösterelim. Nerede o bizim 167k hasar? Çok mu aşağıda kaldı? Burada 118k. Bunu da atalım. Evet gençler videomuzun sonuna geldik. Takip ettiğiniz için, izlediğiniz için, beğendiğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı lütfen unutmayalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.